Neom, Antik Yunanca'daki yeni anlamına gelen neo kelimesiyle Arapçadaki gelecek anlamına gelen müstakbel kelimesinin birleşimiyle oluşan yeni gelecek manasındaki devasa bir proje. Pek çok haberde Neom denilince karşınıza birazdan detaylarına ineceğimiz bu mega şehir projesi çıkıyor. Fakat The Line yani çizgi isimli bu şehir aslında Neom projesinin sadece bir bölümü. Neom denilen şey ise kocaman bir bölgeyi kapsıyor ve projenin ana amacı sürdürülebilir ve otomasyona dayalı bir bölgeyi inşa etmek olarak lanse edildi. Şimdi kağıt üzerinde her şey mantıklı ve güzel gözüküyor. Fakat işin derinliklerine indiğimizde ne yazık ki yakın gelecekte bizi bekleyen felaketlerin de nedenli gerçek olduğu karşımıza çıkmaya başlıyor. Gelin küresel güçlerin finansmanını yaptığı bu Neom projesinin ve gelecekteki benzerlerinin arkasında yatan gerçekleri birlikte bulalım. Neom projesinin en çok ses getiren yapısı şüphesiz ki resmi tanıtımı bir süre önce yapılan The Line yani çizgi şehri. Bizzat Suudi Arabistan Prensi Salman tarafından yapılan sunumda şehirle ilgili pek çok bilgi verildi. Bilim kurgudan fırlamış gibi gözüken bu devasa yapının ayrıntıları bizlerle paylaşıldı. Lakin bu şehrin felsefesini tam olarak anlamak için önce tarihte küçük bir yolculuğa çıkıp biraz ön bilgi edinmemiz lazım. Sene 1453. Dönemin en önemli şehirlerinden Konstantinopol yani günümüz İstanbul'unu görmektesiniz. Şehir zamanının ticaret, din ve bilgi merkezi. Göz kamaştıran tarihi yapılar ve on binlerce insan. Şehrin çevresindeki kocaman yapı ise bütün İstanbul'u kucaklamış devasa bir kale duvarı. Bu denli estetik bir şehrin böylesine kaba bir duvarla çevrilmesinin ise çok haklı bir sebebi var. Tıpkı İstanbul'dan önce var olmuş yüzlerce tarihi şehirde olduğu gibi duvarlar dışarıdan gelen saldırılara karşı bir koruma unsuru olarak görev yapmışlardır. Binlerce yıllık bu yapı geleneği ise bu sene yaşanacak bir olay ile birlikte sona erecek. Fatih'in İstanbul'u fethi. Bu tarihten itibaren şehirleri binlerce yıl boyunca koruduğuna inanılan bu büyük duvarların modern toplar karşısında artık duramayacağı anlaşılmış ve şehir inşasında bir dönemin sonu gelmiştir. Dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı yapılan kale duvarı metodunu aklınızın bir köşesinde tutun. Yolculuğumuza devam ediyoruz. 1880 senesinde ve İspanya'nın güzel şehri Madrid'deyiz. Ekranda gördüğünüz bu kişi Arturo Soria. Ünlü şehir planlamacısı, geometri sevdalısı, evrim ve Pisagor felsefesi araştırmacısı. Soria gözlemci karakteri sayesinde yıllar boyunca kırsaldan şehre göçen işçi sınıfının şehirlerin hem organik hem de kaotik büyümesindeki rolünü incelemiş ve bu karmaşaya karşı o zamanlar için devrimsel olan çizgi şehir projesini sunmuştur. Onun fikirlerine göre belirli bir genişliğe fakat sınırsız bir uzunluğa sahip şehirler tasarlarsak mahallelerin gelişimi üzerinde kontrolümüz daha çok olacağı için şehirlerin kontrolsüz büyümeleri engellenip düzen sağlanabilirdi. Soria projesini hiçbir zaman tam olarak hayata geçiremez. Fakat onun fikirleri daha sonra hem Nazi Almanyası'nda hem de Komünist Sovyetler Birliği'nde devasa işçi bloklarının oluşturulmasına sebep olmuştur. Bu sayede işçi sınıfı tek bir noktada yoğunlaştırılmış ve sınıfın ulaşım altyapısı, kontrolü ve güvenliğini sağlamak kolaylaşmıştı. Şimdi gelelim 2022 yılına ve geleceğin bölgesi olan Neom'da yapılacak olan devasa The Line şehrine. Şehir 200 metre genişliğinde, 500 metre yüksekliğinde ve tam 170 kilometre uzunluğa sahip üst üste binen yapı mimarisine dayanan bir proje. Tahminlere göre içinde 9 milyon insanın yaşaması bekleniyor. Tamamen kendi kendine yetecek şekilde yeşil enerjiye sahip olacak bu şehir, bütün ulaşımını ise yeraltı ulaşım hatları ile sağlayacak. Proje bilgilerine göre her vatandaş sadece 5 dakikalık bir yürüyüş ile eğitim, sağlık gibi sosyal hizmet binalarına ulaşabilecek ve şehrin gözetimi ve güvenliği gelişmiş bir yapay zeka ile sağlanacak. Başta da dediğim gibi bilim kurgu sevenler için kulağa hoş gelse de aslında bu tarz projeler beyhude yere yapılmazlar. Şimdi gelin bu şehrin ve ileride de benzerleri yapılacak bu tarz projelerin neden bir anda mantar gibi çoğalmaya başladığını inceleyelim. Aranızda yüzlerce bilim insanı tarafından hazırlanan dünya iklim değişikliği konularını okuyanlar varsa 2030 ve 2050 senelerinin önemini biliyorlardır. Bilmeyenler içinse şöyle özetleyeyim.
küresel karbon salınımı 2030 yılına kadar Paris İklim Anlaşması seviyelerine çekmezsek ve 2050 senesine kadar azaltmazsak insan türünün 2050 sonrasında varoluşu tehdit altına girmiş olacak. Evet, insanlığın tür olarak bu gezegende yaşayamaz hale gelmesinden bahsediyoruz. Ve bu uyarılar yıllardır yapılmakta. Lakin ana akım medya sizi koca bulma programları, magazin haberleri ve saçma sapan bir adada pilav yemek için yarışan insanların mücadelesiyle oyaladığı için bunları görmemeniz normal. Önümüzde sadece 28 sene kaldı ve sonrasında hem sizin hem de çocuklarınızın bir geleceği gerçekten olmayabilir. İşin daha vahimi 2030 hedefi tutturulsa bile, ki tutturulması şu an için imkansız görünüyor, dünyanın uç iklim bölgeleri olarak anılan muson bölgeleri, çöl bölgeleri, uç kuzey ve güney bölgelerinde insanların barınamaz hale geleceği öngörülmekte. Yaklaşık 4,5 milyar insandan bahsediyoruz. Ve daha şimdiden Güney Amerika'nın pek çok şehrinde, Pakistan ve Hindistan'da içme suyu rezervlerinin neredeyse bitme noktasına geldiğine, Arap coğrafyasındaki mega şehirlerin aşırı sıcak hava dalgalarından ötürü önümüzdeki 20 senede yaşanamaz hale geleceğinden ve Kuzey Avrupa, Amerika ülkelerinde daha da sertleşen kışlar ve sıcak şokları ile geçen yazlara dair haberler her yerde dolanmaya başladı. Ve siz de bizzat orta kuşak olmasına rağmen ülkemizdeki değişiklikleri bile hissediyorsunuzdur. İşte şimdi tüm bu bilgiler ışığında yapbozu birleştirelim. The Line denilen şehrin yapısını biraz önce verdiğim tarihi bilgiler ışığında hatırlayın. 500 metre yükseklikte duvarlara sahip çizgi halinde ve sadece 200 metre genişliğinde bir kale şehir. Peki bu dev duvarlar neden? Unutmayın, bir duvar mutlaka birilerine ya da bir şeylere karşı savunma amaçlı yapılır. Bu duvarın karşılaşacağı en büyük düşman ise iklim. İklim değişikliğiyle daha da kavrulan ve önümüzdeki yıllarda şehirleri yaşanmaz hale gelecek Suudilerin The Line gibi daha pek çok korunaklı şehir projesine imza atacaklarını yakında göreceksiniz. Korunaklı bir atmosfer yaratıp bozulmuş iklimin yaratacağı uçuruklara karşı bu duvarlar içinde yaşayanları koruyacak. Bununla beraber Arturo Soriano'nun tasarımı olan ve daha ziyade şehrin kontrolünü daha iyi sağlamak için yapılan çizgisel ve sınırlar içinde tutulan şehir yapısını da unutmayın. Tüm bunlar birleşince insanın aklına ister istemez distopik fikirler geliyor. Aslında bu tarz modern şehirler gelecek için önemli. Sıfır karbon emisyonu, tamamen yenilenebilir bir enerji altyapısı, gün gelecek tüm şehirler bu gibi sistemlere dönüşecekler. Ama o gün gelene kadar ne yazık ki bu videoyu izleyen her iki kişiden birisi o günleri göremeyecek. Moral bozucu bir düşünce. Fakat çoktan insanlığın geleceğiyle ilgili tasarım yürürlüğe girdi. Söylentilere göre elitler arasında bu değişime 2. Rönesans ismi verilmiş. Bu olay temelde önümüzdeki yıllarda yaşanacak devasa çapta enerji, gıda ve iklim krizine dayanmakta. Bu sürecin sonunda ise milyarlarca insanın öldüğü, özellikle dünyanın fakir yerlerinde insan yaşamının bitme raddesine geldiği, eskiye ait inanç, ekonomi ve yönetim anlayışının kaybolup gittiği bir döneme gireceğiz. Ve işte bu yıkım döneminden sonra doğa ile daha barışık, daha kontrollü ve çok daha teknolojik bir çağın başlayacağı planlandı. Ne yazık ki bizi bekleyen gelecek bu ve hepimizin bu geleceğin olmasında katkımız var. Doğayı sömüren şirketleri desteklemeye, yozlaşmış hükümetlere ses çıkarmamaya, doğaya ne zarar verdiğimizi düşünmeden kişisel zevklerimizi kısmamaya devam ettik. Ve tüm bunların karşılığı olarak zaten doğal olarak bozulmakta olan iklim döngüleri çok daha dramatik bir şekilde bozuldu ve ekosistem çökmeye başladı. Kısaca ikinci bir Nuh tufanının tüm altyapısını oluşturduk ve bu sürecin sonunda milyarlarca insan artık ne yazık ki yok olmak durumunda. Bunun da zaten nasıl olacağı hem biraz önce hem de önceki videolarımda bahsettiğim gruplar tarafından planlandı ve planlanmakta zorunda kaldı. Çünkü insanlığın çok büyük bir kısmı ne yazık ki kendi kendini yönetmekten aciz ve ekosisteme karşı bilinçsiz. Tüm bunların neticesinde 2. Rönesans dönüşümü başladı ve 2050'ye kadar tamamlanacak. Geriye aramızdan kimler kalıyor, nasıl bir dünya ve gelecek kalıyor hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ve bu yıkımın sonrasında ise gezegeni ve insanlığı daha farklı bir gelecek bekliyor olacak. Neon projesi bunun reklamı yapılmış ilk adımı. Daha pek çok proje yolda. Lakin dediğim gibi tüm bunlar 8 milyarlık bir insan nüfusu için değil, daha ziyade 2-3 milyara indirilmiş bir nüfus için dizayn ediliyor olacak. Konu ile ilgili yakında bir video yapıp nüfus azaltımı projelerini ve sonrasındaki yeni düzene dair öğrendiğim her şeyi sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.